Aynen, verimsiz geçirsem, üstlenemezsem, puşlamazsam, o mindset'e girmezsem bitti yani. Bir günün boşa gitti. Bir antrenman boşa gitti. Anladın mı? Olmamalı. Siksok çekmeliyim. Siksok. Siksok videosu. Yo. Evet. Arkadaşlar günaydın. Yine bir vlog başlangıcından merhaba. Şimdi yeni uyandık. Saat 6:30. Açız. Kardiyo yapacağız. Eski mutfakta da, eski evdeki mutfakta da böyle bir nokta vardı. Orayı umarım herkes hatırlıyordur. Burası da bu evdeki yerimiz oldu. Gerçi bu evde o eski evden kaldığımdan daha uzun kaldım. Yani aslında burası bizim için şu an daha anlamlı. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi kardiyo öncesi ne alıyorum onu göstereyim. Göstermeyeceğim. Gösteremem. Ama artık yavaş yavaş kilom da bayağı düştüğü için biraz puşlamak için uyarıcı almaya başladım. Biliyorsunuz ilk başlarda hiç almıyordum. Mini Cut'ın ilk başlarında. Çok böyle inceden almaya başladım birazcık. Şimdi kahve içmiyorum. Niye? Çünkü T4 alıyorum ve T4 alıyorum. T4 aldığım zaman da açıkçası T4 aldığınız zaman da kahveli aldığınız zaman emilimini düşürüyor bayağı. T3'te herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama T4'ü alırken kafein almamaya bakın. Almamaya bakın değil, almayın direkt. Hop. Şimdi bunları içtik. Bunların çalışmasını bekleyeceğim. Yani çalışmasını bekleyeceğim derken ne demek? Şimdi yani yaklaşık bir yarım saat içinde falan bunların hepsi kanımda peak olacak. Peak oldukları zaman kardiyo çıkacağız. Fasted kardiyomuzu yapacağız. Bu arada growth vurmayı unuttum. Growth vuracağım. Fasted. Aldığım miktarın bir kısmını sabah, geri kalan bütün dozu da gece uyumadan alıyorum. Eskiden asla böyle bölmezdim. Olabildiğince eşit bölmeye çalışıyordum. Fakat şimdi farklı şeyler deniyoruz açıkçası koçumla beraber. Ve tek vurduğum, sabah vurduğum dozun hepsini deri altı geri kalan gün içinde ne zaman vurursam vurayım hep kas içi alıyorum arkadaşlar. Özellikle antrenman öncesi aldığımı mesela alırsam alarm sesi. Alarmdan önce uyanmışız. Gidip kapatıp geleyim. Alarmdan önce uyan. Evet. Şimdi bir gidelim bir tartılalım. Selamünaleyküm, kilomuza bakalım. Ne kadar küçülmüşüz. Acayip küçüldüm zaten. Biliyorum yani küçüldüğümü. Hissediyorum da. Bakalım kaç kilo çıkacağız. Sen şurada dursan benim için. Dön. 130 nokta. Evet, görebildiniz mi bilmiyorum ama 130.8'im. 130.9 çıktı. 8 çıktı pardon. Yani üstümdeki carçurt de düşürsek 130.76 falanındır. Çok iyi bir düşüş. Sonuçta yani bu kadar hızlı düşmeyi planlıyor muydum? Yok. Planlamıyorduk daha doğrusu. Büyük ihtimalle ben ona bu kiloyu söyledikten sonra bugün ve yarın yüksek ihtimalle bir high day yapacağız. Zaten bayağı flat hissediyorum ben de kendimi. Bir high day yaparız diye tahmin ediyorum. High day'lerin amacını da zaten yarış zamanı yaptığımız her high day'de anlatmıştık. Biliyorsunuzdur. Antrenman performansı şu an çok düşüşte değil. Bugün gene anlarım, daha iyi anlarım. Ama yani bu ne demek oluyor ki high day'e aslında çok fazla da gerek yok.
Ama tabii biraz flatlık ve pump olduğu için performansta bugün düşüş yaşayacağımı düşünüyorum. Dün çünkü biraz hissettirmişti. High day'lerde de genelde ben de bir gün asla yetmiyor. 2 gün üst üste aynı kalori miktarında yemem gerekiyor tekrardan doluluğa ulaşmam için. Benim tek sıkıntım high day'lerde kilom çok fazla artıyor. Kimisi mesela high day'de kilo veriyor. Ben bunu yaşayamıyorum çünkü sindirimim biliyorsunuz problem benim her zaman yani. Ve o yüzden genelde high day yaptıktan sonra da böyle bir tırnak içinde sıçamama durumu oluyor. O yüzden high day'ler bizim için bir çıtır yani kilo bazında tartıyı oynatıyor ama tabii aradan 4-5 gün geçtikten sonra bunlar hepsi normale düşüp ve daha çok büyük bir düşüş yaşıyorum yani drop yaşıyorum. Vesaire vesaire. 22 derecede en sıcak olacağı zamanmış. Fena değil. Havalar ısındı. Havalar ısındı ama yine de büyümeyi bırakmak var mı? Yok. Havalar ısındı dersin, diyete gidersin. Temmuz olur bir bakarsın, kalarsın. O yüzden sen bir ay daha ye, Ağustos'ta formda ol. Biraz daha size'lı olur. Ee, Bu arada şunu göstereyim size. Görüp biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle indireyim. Fena bir şekilde şöyle kırmızı kırmızı alerji oldum. Benim alerji de bir sıkıntı aslında. Zaten eskiden özellikle çok fazla alerji oluyordum. Bu pre-workoutlardan vesaire vesaire. Fakat uzun bir yıl, yaklaşık bayağı bir yıldır falan hiç olmuyordum. Yine alerji oldum. Ve böyle her yerde kırmızı kırmızı bir şeyler çıktı. Alışık olduğum için çok iplemiyorum ama umarım artmaz. Çünkü hoşuma gitmiyor. Ve bu akne gibi böyle birazcık da aslında üstünde iltihap var. Normalde bunlar sadece kırmızı noktalar oluyordu. Umarım, umarım bir sıkıntı yoktur. Mental olarak kendimizi hazırlayalım. Sonra kardiyo yapacağız. Zaten bugün çok az uyuduk. Erken kesinlikle kalkıyorum artık eskisi gibi. Beni biliyorsunuz zaten tak diyet, cart curt bir şey dedin mi? Asgari düzen her zaman bizde geri gelir. Geçen sene 4 ay boyunca bütün yarış hazırlığında 5.30'da kalktık. İstisnasız bir gün bile şaşmadı. Şimdi de erken kalkmaya çalışıyorum tekrardan. Erken kalkıyorum açıkçası. Az uyusam da gün içinde uyumaya çalışıyorum. Uyku zaten çok önemli. Onu her zaman diyorum. Şimdi böyle dedim diye az uyumak tarzı bir algı oluşmasın. Kesinlikle eğer ben zaten şu an bu kardiyo yapacağıma uyusam, az uyuduysam büyük ihtimalle o kardiyodan daha fazla verim alacağım uyuyarak. Ama bu birazcık da mental bitirik benim için. Çünkü gün içinde uyuyabiliyorum zaten. Mesai, yani çok bir mesai tutmadığım için. O yüzden büyük ihtimalle antrenmandan önce 2 saat falan uyumaya çalışırım ya da antrenmandan sonra. Onu dengelemeye çalışacağım bugün için. Ama genelde gece uykusu tabii ki de daha önemli. Peace out. Evet. Şimdi şuradan kamera açımıza bakalım. Okeyiz. Ee, Başlıyoruz. Kardiyo için hazırız. Kafası geldi her şeyin. Kardiyo yapacağız. Şunun kadar pratik bir şey yok. Hayatımı kurtarıyor. Ben almadım. Anneciğim almış. Hediye. Ee, Ama gidip mesela kendim gider alır mıydım? Almazdım. Ne yapardım? Bandın üstüne oturur ayakkabıyı öyle giyerdim. Hiç oturmazdım. Ya da dizlerimin üstünde giyerdim. Ama gene bunu almazdım. Ha, böyle gereksiz tribünden falan değil. Aklıma gelmezdi yani. Zaten ben anlamıyorum mesela insanların aklına nasıl geliyor. Mesela şu. Ha bunu mesela ne diye arattın da aldın? Yani bunu mesela almak için ne diye aratmamız lazım yani? Hani mesela anladın mı? Yani saklama, nasır, hasır saklama kutusu falan mı? Ya da böyle bir şeye niye ihtiyacımız var? Ben mesela poşete koyar, içindekileri bir odanın birinde tutardım yani bir yerde. Ne bileyim bu şekilde düşünemiyorum ya. Zamanla gelecek bir yetenek gibi bir şey mi acaba? Yani düz
düz bakıyorum ben. Çok anlamıyorum. Tabii eskiye nazaran zaman biraz daha iyiyim şu an. Eskiden hepten beterdim yani. Bu adam ne anlatıyor amına koyayım. Bak şimdi. Bak. Kayıttayken kameranın açısını değiştiriyorum. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Teknolojiyi seveceksin abi. Tamam mı? Teknolojiyi seveceksin. Bak adamlar yapmış. Görüyor musun? Tak buradan uzaktan kendimi görebiliyorum. Yönetebiliyorum kamerayı. Adamlar yapmış bro. Ben eminim ki bu DJI bu işi abartır. Yani böyle bundan 1-2 sene sonra falan çok güzel kameralarla biz şey yaparız yani vlog çekeriz. Vlog çekmek keyifli. Yani hele şöyle bir kamerayla çok keyifli. Benim eskiden büyük kamera vardı. İlk başladığım zaman. Onu da 48 ay taksitle almıştım. Daha geçen seneye kadar ödedim onu. Geçen seneye kadar, yok geçen sene değil ya. Aynen geçen sene 2023'e kadar, 2023'te dahil ödedim. YouTube'a ilk başladığım zaman o dönem ilk başlarda kız arkadaşımın telefonuyla çekiyordum. Sonrasında kamera alma kararı aldım. Tabii o zaman da ilk başlarda YouTube benim için şey değildi yani. Hani böyle yaparım dediğim bir şey değildi. 1-2 video atmıştık ama yani sonrasını getiririm dediğim bir şey değildi. Okul daha çünkü önemliydi benim için. Sonra baktım işte YouTube keyifli videolar atıyoruz. Dedim ki bir kamera almam lazım. Ama gram param yok. Yani gram. Ya zaten KYK geliyor bir tek. Aileden çok cüzi bir miktar geliyor, çok az. Okul zamanı keza genelde yazları full çalıştım. Full. Okul zamanı genelde pandemi vardı zaten, o dönem çalışamıyorduk yani. Ondan sonra bayağı parasızlık yani. Gidip annemin kartından kredi mevzusuyla ayarlayıp kamera almıştım. Onu ödedim daha. Geçen seneye kadar. Ne oldu? Kamerayı aldım. İlk 3 ay sonra YouTube'dan para kazanmaya başlamıştım. Hem yani çok iyi bir miktarda değil ama hem kameranın kredisini ödeyip hem de cep harçlığı bırakacak kadar YouTube'un kendi izlenmesinden gelir mevzusundan geliyordu yani biraz. Bazen böyle hamleler güzel olabiliyor. Ama tabii burada şunu söyleyeceğim. Çok fazla daha geçen de konusu geçti. Böyle hani YouTube yapayım, sosyal medya yapayım diye illa böyle mükemmel kameraya, mükemmel ortama, mükemmel spor salonuna, mükemmel bir eve ya da böyle işte her şeyin çok iyisi olmasına ihtiyacınız yok. Zaten kimse de böyle bu kafa yapısıyla başlamıyor. Başarılı olanlar da bu şekilde yapmıyor. Yani sizin kim olduğunuz çok önemli. Sürekli olduğunuz, olmadığınız çok önemli. Yani sürekli misiniz abi? İçerik yapıyor musun sürekli? Üretiyor musun? Bir şeylerle çabalıyor musun? Yani tembel misin? O önemli. Onun dışında burada ilk maddedeki senin kim olduğun noktasında farklı bir şey ortaya koyabiliyor musun? Bu önemli. Bunları yapıyorsan zaten geliyor gerisi. Hani böyle telefonla bile çok iyi, telefon kamerasıyla bile, yani bir iPhone'un varsa 12 ve üstü çok iyi bir noktaya gelirsin. YouTube yaparsın, Instagram yaparsın, başka hiçbir şey gerek kalmaz. O yüzden hani böyle abi kamera olacak, mikrofon olsun değil abi. Sen önce elindekinin suyunu böyle dibine kadar sık ki bir üstü geçtiğin zaman onun değerini bil. Onun da suyunu %100 sıkabil. Yoksa hevesli olmamalı yani, anladın mı? Hevesli olmamalı. Heves iyi bir şey değil. Yani böyle bir şeyler için heves etmeyin. Her zaman diyorum yok. İşte böyle hemen öğün kapları aldım. Öğün hazırlayacağım, hevesliyim. Kıyafet aldım işte, antrenman atleti aldım. Hevesliyim, antrenmanda giyeceğim, o yüzden
Ya böyle hevesli şeyler yapmayın yani. Bir şey yapacaksanız en saf haliyle yapacaksın. Yani öğün yapacaksan ondan keyif alman için ya da ona böyle motive olman için bir şeye ihtiyacın olmaması lazım. Yani öğün kaba alayım, şunu yapayım, bunu yapayım, sabah şöyle uyanayım böyle. Yani en saf halleri size keyif vermeli. Öyle hevesle falan olacak işler değil. Yani kardiyo yapmıyorsun mesela atıyorum. Hani kardiyo aleti alman hevesiyle kardiyo yapıyorsan bunu düzenli yapmayacaksın zaten. Büyük ihtimalle keyfin geçtikten sonra senin için norm bu olduktan sonra bırakacaksın. Ama tam tersi direkt kardiyo yapmaktan eylemin saf haliyle ilişkin varsa, saf haline odaklıysan bu olmasa da çıkar dışarı yürürsün. Ya dışarı çıkamıyorsan evin içinde dolanırsın yani. Anlatmak istediğim kafa yapısı bu. Tabii ki de evin içinde dolanmayacak kimse ama sürekli bir yolunu bulursun yani. O yüzden heves kesinlikle iyi bir şey değil. Böyle hevesle bir şeyler yapmak bize yapmak istediğimiz şeyde süreklilik sağlamıyor. Bence ben bu zamana kadar onu keşfettim. Bir şeylere ne zaman heveslenip böyle şunu da yapayım, şunu alayım, şöyle yapacağım, bunu alayım deyip böyle kendimi motive hissettim. Yaptığım her şeyin çok kısa süreli oldu. Ama böyle saf, en yalın, en temiz haliyle yapmayı sevdiğim, yaptığım şeyler benim için hayatımın başından sonuna kadar hep olacaktır diye tahmin ediyorum. Videoyu durduralım. Birinci oyunda görüşürüz. Evet, şimdi ilk oyunda beraberiz. Nasılız? Güzeliz. İlk oyunu gösterelim. Kardeşim dön, beni uğraştırma be. Beni uğraştırma be. Bu niye o kadar aşağı yavaş iniyor lan? Evet, neyse. İlk oyun. Şu an kamerayı kullanamıyorum çok ama. İlk oyun burada 250 gram et, 75 gram pirinç ve 100 gram da blueberry var. Bu niye böyle ya? Kardeş. Dur bakayım. Ha, tamam. Şimdi face track yok. Face track istemiyoruz. Ha, şimdi burada dediğim gibi böyle az bir öğün var. Bu ilk öğün 3 öğün daha yiyeceğiz. Totalde 225 gram kadar pirinç yiyeceğim. Ve her öğünde de 250 gram zaten protein oluyor. Ve bayağı bir meyve. Acayip açım. Bunu yiyip belki uyurum. Eti çok becerememişiz. Ama güzel. Diyeceğim bu kadar. Çok konuşasım yok. Bir dahaki oyunda görüşürüz. Bu oyunda badem ezmesi vardı. Badem ezmesini kaldırdı. Badem ezmesi kalkmamalıydı abi. Badem ezmesi şu pilavın üstünde gözükmeliydi. Üçüncü oyunu yiyeceğiz. Antrenman öncesi oyunumuzu yiyoruz. Bunda ne varmış? 200 gram chicken yaptık. 100 gram rice yaptık. 100 gram blueberry geliyor. Antrenman öncesi öğün. Totalde günde 15 gram tuz alıyorum. Sabahları tuzu böyle tartıyorum, onu göstermedim. Bu arada ikinci oyunu da çekmeyi unuttum. DJ'yle. Yapacak bir şey yok. Zaten full day of eating sözü vermedik. O yüzden sıkıntı yok. Zaten bir tane yaptık abi, o 2 ay yeter. Aynen, o zaten 2,5-3 ay yeter. Aynen. Bunlar hafta olacak. İdman öncesi öğünde tuzu biraz fazla alıyorum. Genel tutumum böyle. Tavuğumuzu koyalım. Midem ağrıyor fena ya. Kabuz oluyorum ben diyet yapınca. Niye? Başka? 100 gram blueberry çıkaralım hemen. Blueberry. Ben seni. Bu mu peki? Peki bu mu? Ananı s**eyim ya. Lif. Şifa. Peki. Neyse. Gelsin mi? Gelsin mi? Peki. Ananı sikeyim. Bu mu peki? Yanlış. TR'de hangi bodycide gördünüz bunu? Ya vallahi. Sıfır reaction.
Kabak kabak. Abi kıstım hepsini. Ya ananı sikeyim oğlum, bu fena bir şey ya. Bak. Hastalıklar bedenimi terk ediyor şu an. Safi güç. Safi güç. Aman okuyayım, eskiden blueberry mi varmış? Eskiden blueberry mi varmış, yaban merzini mi varmış? Bunları bu arada geçenki videoda yaptığımız kamp yerinden toplamıştım. Niye güldün? O yüzden yani doğayla bir bütün olmanın her anlamda faydası var. Şimdi bu öğünle beraber ufak bir triğimiz daha var, onu göstereceğim. Yeni bir paket açalım. Birinci, üçüncü ve beşinci öğünlerden önce digestive enzim. Enzim mi, digestive enzim mi? Çok biliyorsun ama her şeyi. Niye soruyorsun abi? Çok biliyor mu diye test mi? Z kuşağı. Sen Z kuşağı mısın? Of, bunun tadı çok iyi bu arada. Hiç tadına baktın mı? Gelsene. Nasıl bakacağım? Ben şimdi ağzına... Yo, ben ağzına vereceğim. Niye digest olan hiçbir şey yemedim ki? Olsun. Dünkü yemeğimle duruyorum. Dün saat 6'da yediğim lahmacunla duruyorum. Ya mideni sindirirsin. Bir şey olmaz mı? Kendi kendine sinir. Abi şöyle parmağımı değdireyim bir tane. Sana bu sindirim enzimleriyle alakalı garip bir bilgi vereyim. Overdose yapman imkansız gibi bir şey. Ya overdose yapamazsın. Ya ben şu kutuyu da içsem herhangi bir semptom yaşamam. Sakız gibi çiğniyorsun abi. Çok iyi. Böyle sindirim sorunu yaşarsanız, sindirim sorunu yaşamanıza gerek yok. Sindiriminizi bir tık daha üst seviyeye çıkarmak için kullanabilirsiniz. Ben yarış hazırlığında da kullanıyordum, biliyorsunuz. Full. Gene kullanıyoruz. Tabii ki de kodunuz ne? Alafon. Alafon koduyla da indirimli bir şekilde siteden alabilirsiniz. Onun dışında bir de şunun duyurusunu yaptık mı bilmiyorum ama Çokonat satışa çıktı. Mükemmel bir aroma. Şu zamana kadar ki bence çıkardığımız en iyi aroma. Benim en çok beğendiğim aroma diyeyim. Bu 7. kutum falan. Yani protein tozunu çıkartmadan önceye kadar deli gibi yiyordum. Mükemmel bir aroma. Gerçekten whey drip olarak kullanabilirsiniz. Whey drip dalgası da ne oluyor? Çok az bir suyun içine protein tozunu koyup sos yapıp böyle öğünlerin üstüne dökebilirsiniz. Vesaire. Çıkardın mı ya bir şey? Neyi? İstemeden. Niye lan? Beni sikeyim. Ya abi yalvarırım abi. Oğlum ben... Al lan, al hadi al. İşte abi yüreği, abi yüreği, abi yüreği, abi yüreği. Sana bugün bir sürprizim daha var. Let's go. Antrenmanda ya da kahve içerken görüşürüz. Peace out. İçmeye geldik. Yanım tadına Sesimiz bakacağız. geliyor mu? Dur bakayım. Dur bakayım. Sesim geliyor mu? Konuşsana. Sesleri verdik. Evet. Bu ne? Evet, TikTok'ta eğer TikTok üstünden vücut geliştirme yapıyorsanız çantanızda bulunması gerekenler. 1. Beyaz bir monster. 2. Sikko bir yüz ifadesi. Şey falan yapacağım. Aynen. Evet, sikko bir yüz ifadesi. Baggy bir pants. Tamam mı? Gözlük. Çakma bir Jordan. Fena Sonra değil. dar böyle berserk kompresyon tişört üstüne. Adam. Yes ya da Spider-Man. Aynen, Berserk bir tane compression tişört. Yanlar katlı fade kesim, üstler benimki gibi kalkık. Saç kesimi. Sonra birazcık akne. Yüzde biraz akne oluyor genelde. Biraz akne. Biraz akne. Sonra bu. Kolye olabilir. Gri bol eşofman. Aynen. Ama be kilo 80 üstü olmayacak. Yani kilo 80'in üstüyse birazcık kas kitlen varsa maalesef alınmıyorsun takıma. Sen yırttın o yüzden. Allah. Kilodan. Sadece kilodan mı? Kaç kilosun şu an?
Bilmiyorum. Ayran'da bozdun mu? İlk tatlı yemedim ama yemek yok abi, yanında öğün yok. Annemler hep dedi hep beraber hadi şurada yemek yiyelim dedi. Mutfak yok mu? Abi dolaşıyoruz üstüne, bir yerde kalmadık ki. Tamam. Köfteci Yusuf'a gittik Bak mesela. bahaneye bak. Bak bahaneye bak. Abi Allah'ını seversen yanında öğün yok. Tamam. Köfteci açlıktan Ben de ölüyorum. Yalova'ya gittim ailemin yanına. Yanında öğün yoktu. Gittim mutfağa girdim. Tavuk aldım yaptım. Oğlum Yok ki. orada da market Yani var. mutfak Sen yok. evine gittin abi. Tamam babaanneme gittiğimde de böyle yapıyorum. Ya ne kadar kalıyor lan, babaannen de 6 saat mi kalıyor? Ya Bir saat durup başka birine geçiyor. Yo, Bir saat. üniversitedeyken gittim mesela. Bir ay kaldım yani. Tamam oğlum onu geç. Bir saat dursan bile bir saatte bütün öğünlerini kabına koyamıyor mu? Aynen. Kaba koyar başka yere Hangi- gidersin. Amcaoğullarına gideceğim. Tamam. Diyeceğim Bak ki şimdi bak. mutfağınızı kullanabilir miyim? Niye ben Rice, diyorum? cream, tavuk. Bak burada sen haksızsın. Kabul et. Bilmiyorum yani, bence ayıp. Sen burada haksızsın. Sen net haksızsın. Tatlı yemedim ama. Neyse tamam. Hiçbir tatlı yemedim. Bahane buldun. Baklava Bahane buldun. falan Köfteci yemedim. Yusuf yedin. Dördüncü söyledi işte, ertesi gün Ya bir gün sadece bir şey lahmacun. yememişsindir. Bir gün sen 3 öğün yiyen adamsın. 4 öğün. Bir gün sadece Bir tek köfteci Yusuf mu yedin? Köfteci Yusuf yedi, bir de çayma içtik yaşam. Yemek yemedin mi başka? Oğlum Başka bir sabah, şey yemedik, sabah yemedik. kanka saat 7'de kalk 8'de Bağırma kalk. çok fazla. Tamam mı? Oraya vardığımızda o kadar oyalandı ki, ben işte ekmek falan filan oyalandık kanka. Saat 3'te falan oraya bir şey yemedim. Ondan sonra hayvan gibi ziyaret yaptık. Saat 6'da köfteci Yusuf yedik. Sonra bir Daha daha bir şey mi? ondan sonra hiçbir şey olmadı. İyi bari. Tamam. İkinci Çayın gün- yanında bir şey yemedin mi? Hiçbir şey yemedim. Börek getirdiler yemedin mi? Hiçbir şey yemedim. Bir tane anasının hayvan gibi ısrar ettiği için teyzemin bir tane sarmasını attım ağzıma. Bir tane baklava yapmadım. O zaman kilo verirsin. Bence oğlum zaten Bakalım da kalori olarak bence az. iyiydi. Bence iyiydi ama form gene çok bozulmadı. Yani Kaç kilosun? Bana gitti. Verdin Bilmiyorum mi? kaç. 116 kanka. Ahmet'in kilosu sorulmuyor artık. 116 değil. Bayramdan önce Ya. 114. Genelde haftalık total bazda ortalamaya bakarsak 116 çıkacağını yemin edebilirim ben. Tamam. Bir sonraki videoda sayacağım kilolu. Bakacağım şu an Sen bilmiyorum. bozdun mu? Sen bozamazsın zaten. Ben bozmuyorum. Ben ne yaptım? Bayram ziyaretine gitmemek diyet bozulmasın diye gitmedim bile bayram Ya ziyaretine. bu hayırsız ya. Hayırsız ya. Yok gittim de. Bu da kötü- şey, bu da kötü bir şey. tatile gittim. Fatihler mesela şeye gitti, Akyazı'ya gitti. Ben gitmedim. Ya istesem orada da yapardım bu arada da. Akyazı Üşendim. ne o? Şeyde Sakarya'da bir yer. Akyazı. Böyle Airsoft'a köy gitmiş. gibi bir yer. Enes Airsoft'a gitmiş. Sakatlandım. Ölmüş. Kimsenin bilmediği arkadaşlarıyla. Diyor ki, oğlum senin arkadaşın mı var lan? Var mı? Şaşırdım amına koyayım. Ya ben asosyal miyim? Ne bileyim oğlum. Kutu yaşam. Ben senin böyle bir aktivite yapacağın aklımın ucundan geçmez ki. Ben zaten story'i gördüm. Dedim bu kimle gitmiş? Okulla mı gitti? Neyle gitti? Bu arada bak ben şu 2 sene önce, 2-3 sene önce ya spora bu kadar bağlanmadığım zaman sürekli böyle aktivite yapan bir insandım. Benim asıl ana şeyim o aslında bu arada. Ha. Ana karakterim o benim. Ana karakterin sosyallik mi? Aynen. Ben çok sosyal bir adamdım. Spor işi bıraktım. Çok sosyal bir adamdım. Hayır. Gezmeyi çok severdim. Sen bunu içtin mi abi? Tadına Şu an baktın hiç mı? sevmiyorum. Nasıldı? Daha iyi. Çok daha iyi. Onun üzerinden 8'i var senin için. Senin için. Benim için 9'u. Elini göster, getir elini göster. Deneyeceğim işte. Bunu nerede yaptın? Çatışmadaydım. Kaçmam gerekiyor. Ama harbiden bak insan değiller amına koyayım. Ortada kaldım. Biri Peki sağ- airsoft mermisi geldi mi hiçbirine? Tam burama geldi alnıma. Ama bir şey olmadı abi. Ya olmaz da boncuk amına koyayım. Boncuk yok, kask yoktu. Sen benim son videoyu izleyip gaza geldin, Maske- airsoft'a gittin. Ya yok abi. Başka şurada bir maske vardı. Bir de gözlük var. O kadar. Monster'ım düştü. Bir de Bugün yelek nasıl çekiş veriyorlar. yapacaksın bu elle? Bugün ne kadar bahaneci bir adam olup olmadığını göreceğiz. Bahaneci gelmezdim. Bahane Aynen gelmezdin. Pardon. Aynen devam. Neler mi? Sırlarını anlatayım mı? Ne sırrı lan? Ne? Şimdi sonra söylerim. Bu arada Emir Ahmet'in Fortnite'tan duosu. Göz algımın dışında bir oyun. Çok hızlı anladın mı her şey? Oğlum, Adamı bu nasıl adam yavaş görüyoruz? oğlum. Bak bakıyorum. Mesela beynimizin geçen kapasitesine atmışsın ya, ulaşamaz. geçen atmışsın ya. Amına koyayım daha Ellerini koymadan tutuyor. adamı görmeye çalış falan. Bir şeylere vuruyorsunuz ama bir şey yok amına koyayım. Ben görmüyorum anladın mı? Tahtalar falan var böyle. Sen bizim beyin kapasitesine yetişemezsin. Benim kardeşim. beyin algılayamıyor o kadar. Enes San Andreas'tan sonra hiç bu oyun oynamamış belli. Ama harbiden çok hızlı. Normalde falan oyun. Çağrı izleteyim bizim kliplerden. Evet. Şimdi itiş günü yapacağız bugün. Neyle başlıyoruz? Kolla başlıyoruz. Push and arms day bugün. Kolla başlayacağız. İtişi yapacağız. Sonra biceps ve triceps daha yapacağız. Dün çekiş yaptık. McFit'te açıkçası çok güzel bir antrenman değildi. McFit'lerde çok fazla odaklanamıyorum. Aletlere de çok alışık olmadığım için. Şimdi biceps yapacağız. Sonra itiş, sonra tekrar biceps, triceps. Defteri unutmuşuz. O yüzden bir çıtır. Modlar düşük.
Ama yapacak bir şey yok. Evet, bütün benchler dolu olduğu için mecbur bunu yapacağız. Herkesin minimum 3 seti var benchlerde. Bir şey demiyorum. Doesn't matter who you are. Sikim çok iyi setti. Bir setin nasıl olması, tam olması gerektiği gibi bir setti. Yani her antrenman aslında bizim ilerlemek için bir fırsatımız. Gülme amına koyayım, trollemiyorum ya, ciddi bir şey de konuşamıyorum artık. Yani kaçırma şansımız yok beyler. Kaçırma şansınız var, kaçırabilirsiniz. Ama bunu kaçırdığın zaman ilerleyebileceğin tek noktayı, yani seni ileri atacak tek noktayı, antrenmanı tek nokta değil aslında. Ama seni ilerletecek olan antrenmanı kaçırmış oluyorsun. Ya artık konuşamıyoruz ama. Yok, çok ciddi bir şey söyleyeyim. İnşallah bu anlaşılır. Yani bunu kaçırırsam bitti. Bunu derken böyle bir seti mi diyorsun abi? Aynen, bu antrenmanı eğer kaçırırsam, yani kaçırsamdan kastım mesela verimsiz geçirsem, üstlenemezsem, pushlamazsam, o mindset'e girmezsem bitti yani. Bir günün boşa gitti. Bir antrenman boşa gitti. Anladın mı? Olmamalı. Siksok çekmeliyim. Siksok. Siksok videosu. Son set, güzel set. 15 yapacağız. İlk set 8-10, ikincisi 10-12. Üçüncüde de 15-20 yapıyorum ama dipte pause yok. Direkt patlata yapacağım. Life chicken and hit. I signed for a couple million. You only touch $100. Ain't nobody stealing style. Ain't nobody want your soul. Tell me who the fuck gon' fall off. Tell me who gon' make it out. I don't be giving no fucks. I don't know who to call on. I don't be giving no fuck. I say whatever I want. I do whatever I want. I counted up money for fun. End up popping and purchase for fun. 8 yapmam lazımdı, 5 tane falan yapabildim. Güzel aslında, neden güzel? Çünkü demek ki aynen ağırlıkları bayağı arttırabilirim. Yani büyük ihtimalle 50 ile falan anca yaparım herhalde. 50 bile değil, 48 falan yani. Bu seti saymayacağım. Yani 3 set yapmış olacağız gibi diye düşünebiliriz. Coming in, I took it out the phone with my demon and tell me that I'm gone. I could be wasting time on it. I just be running up a fucking check. For this bitch I make a shit. I'm in that by my respect. Pozlama sekansından sonra
Ağırlık bekledik. Salonda ağırlık aradık. Şimdi shoulder press yapacağım. Sonra lateral raise var. Sonra 3 hareket. Bir hareket biceps, 2 hareket triceps var. Tribe gir, tribe gir. İşte bu. İşte bu. Bak şimdi. Ahmet Hayri Erkan cosplay yapayım mı? Bak. Bak şimdi bak. Kanka ne yaptın? Kanka ne yaptın? Ya iyi vallahi bro, ben de dedim bak. Bu da ısınma oldu. Oh, you don't even smile. Yani bir şeylik var. Sabah videoda bahsettiğim gibi yani bir antrenman performansları çıtır düşüş var gibi geliyor yani. Bir geçen haftaki ağırlıklarla kıyaslayacağım. Hissiyatım iyi ama pump'ım da fena değil. Ama ağırlıklar bir tık düşmüş. Bir high day aksiyonu gelebilir. Keza kilom geçen haftaya göre bir 1,5 kilo zaten ortalamada da fark var. High day veya ufak bir cheat meal olabilir. Cheat meal sevmiyorum da high day daha makul. Sevmiyorum. Çünkü kilom artıyor kanka çok fazla. High day'de gene artıyor. Ama ben kendimi zaten çözdüm. Bana yüklemelerde yani böyle high day'lerde vesaire ve normalde de yüksek yağ içeren hiçbir diyet yaramıyor abi. Makro olarak kilomun yarısından bir çıtır daha fazlasından fazla işe yaramıyor bende. Çok fazla kompozisyonum değişiyor. Ve acayip fazla su tuttuğumu düşünüyorum yüksek yağ diyetlerde. O yüzden hep yağı düşük almak taraftarıyım. Antrenman performansında bu şekilde daha iyi oluyor. Keza zaten öğrencilerimin çoğuna da bu şekilde ilerliyorum. Tabi bazıları gerçekten yüksek yağı da tolere edebiliyor. Kaloriyi çok fazla pushlayamadığımız zaman özellikle. Şöyle söyle. Şu an ne yemek isterdin abi? Şu an sanayi tostu. Kavurma kaşarlı bir tost. Bir tane burger. Çok isterdim. Tatlı. Tatlı ben şu an bayramdan geldiğim için bayramdan geldi yani ne Kemal Paşa zamanı okuyayım. Yanlış anlaşılmasın da yani tatlı bazında konuşuyorum. Sevmiyor mu Kemal? Hiç sevmem. Ben baklava aynen. şekerpare. Oğlum bayramdan çıktık ben gözümün önünde 2 kilo baklava yediler. Şekerpare. Yenebilir. Kanka şekerpare ne ya? Ya sarma var, baklava var, fıstık, içi full fıstık olan var. Gidiyorsun şerbetli bir şey seçiyorsun. Yani o da şerbetli de yani. Çok basic bir şey seçiyorsun. Ben şekerpare büyüktür. Baklava Ya toz şeker yağmur atıyor. Yok. Yanlış seçim. O şekerin tadı güzel değil. Ya ben crème bleu istiyorum. With some sauce. İhtiyar. İhtiyar senin baklavanı yemeyeceğim. Ben çoktan donut altılı crispy. Altılı crispy cream aldım. İhtiyar senin lanet olası. Senin lanet olası. Baklavana ihtiyacım yok tamam mı? Köylü tatlına ihtiyacım yok. You liked her, did you? It's okay. She's real. I want to be real for you. You are real for me. Bu bilek güreşçilerin aleti mi? Rotasyon. Ne için ama neye bakıyorsun? Ne için bu? Ne için biliyor musun abi? Ha golf lan. Kur'an çarpsın. Golfçüler için yemin ederim bak. Vardır burada. Var yemin ettim abi. Oğlum vallahi lan bak bu golfçüler için ha. Bak. Oğlum sıfır şaka. Sıfır şaka. Golfçüler için. Bunu bilen yazsın moruk. Bizim kanalda golf oynayacak kadar elit birisi olmanı varsa yazsın yani. Ya golf ne moruk bir kere amına koyayım. Golf ne kanka? Golf ne kanka? Golf, işte zengin sporu bize gelmez. Golf ne kanka? Golf araba. Bize en yakın golf araba olan.
Kalçanı daha geri daha O zaman bir sonraki video golf denedim. Bekleyin. Sıfır şaka. Sıfır şaka. şaka olsun abi. Sıfır şaka. Borsalar ebesiz nikahında olsun. Şöyle golf hocamız, golf PT'miz varsa bana mail atarsa çok sevinirim. Bir video çekelim hemen. Sanki pazartesi gibi değil mi? Bana pazartesi gibi hissettiriyor bunu. Yoruldum. Ne demiş Kabil? Evet. I'll try for not. Who cares? Amına koyayım, hep fazla seçiyorum. Bazen az seçiyorum. Neden? Çünkü bunları geçen hafta da track etmediğim için, yani geçen hafta yaptığım ağırlığı kaydetmediğim için bu hafta da sıçtık. Hisset. Beyler peki. Şimdi siz bu videoyu izliyorsunuz, tamam mı? Büyük ihtimalle pazar ya da pazar günü akşam. Pazartesi değil, seni sikerim. Pazartesi, pazartesi. Seni sikerim. Oğlum güzel. 3 gün yattın. 3 gün yatmadın mı? Yattı Tamam. 3 gün daha kim yatmış oğlum? Sen memur musun amına koyayım? Bayram abi, herkes memura bayram da geçiyor. Ya memur. Bu videoyu izliyorsunuz. Bu form yer mi yemez mi? Nasıl yani? Yemek yer misin? Aynen öyle. Flat mıyım yani? Durursun ama Fred. Abi kurusun abi. Biraz tabii biraz flatsın ama kurusun. O sırada ben. Ya pump bir tık daha iyi olabilir abi. Aynen. O sırada sadece deri ve kemikten. O sırada Gökte abinin kolu. Aynen, o sırada benim kol amına. Aynen abi. Tabii dolunca çok farklı olacak. Bir de bu var. Ya sen abi dolunca çok farklı olur tabii. Abi dolunca ki hayal bile edemiyorum. Aynen, hayal bile edemiyorum. Of. Peki bir klasik prep daha patlar mı? He? Bir klasik fizik prep daha patlar mı? Patlamasın be abi. Hiç belli olmaz. Patlamaz. Hiç belli olmaz. Patlamaz. Hiç belli olmaz. Patlasın ama tren hal olsun. Natürel yarışım. Evet. Hak etti. Bunu ters giymişsin amına. Biliyorum. Şey mi? Toplumdan ayrılanlardan ol.
%1. Şimdi dur. Hak etti. Buradan kız arkadaşıyla beraber burger yemeye gidiyor. Düşüncelerini alalım. Çok mutluyum. Koçum da gelsin istiyordum ama Koçunun koçu farklı olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım keyif alırsın. biz zaman hamburger mi? Ben senin de olsam pizza yerdim. Çünkü artık sıkıldın yani. Ben de sıkıldım sandım. Zaten gelmeyecek galiba. O Öyle yüzden, mi? aynen. O yüzden Ben senin de olsam pizza yerdim. Şöyle hatta ben sana söyleyeyim. Domino's tamam. dubleks çadar yaptır kenarları. Tamam. Tamam mı? Yanına 4 peynirli ekmek. Ben hiç yemedim 4. Yedik mi? Aa. Biz de yedik. Biz bir şey mi istedik? Abi sana yedirmez olur mu be? Hocam şey başka bir şey. Başka bir şey mi? Yok bunu ben Domino's'ta yedirdim oğlum sana geçen sene. Olabilir. Öyle bir şey olmuş. Ben sana yedirdim Murat. Öyle bir şey olmuş. Ben abin sana yedirdi. Adını unuttum ama. Tamam. Afiyet olsun. Hatırlat. Umarım hakkını verirsin. Düzgün sık. Umarım hakkını verirsin. Evsiz. Kaslı evsiz. Kaslı evsiz. Homeless. Bak eli falan da yarar. Hadi bakalım hadi şimdi. Hadi cheat meat yapın siz ortalama olun biz devam edelim. Hiyerarşide yükselmeye devam edelim biz. Bilerek beni yağlandırmaya çalışıyorum kendi Oğlum boynuz kulağa geçmemeli. Tamam. Az önce teklif ettim gelmedi. O yüzden ben ayarlıyorum onu. Bir günden bir şey olmaz. Harbi bak bana dedi. Bak normalde zaten refeed yapıyorum. Refeed'in üstüne pizza geliyor. Sırf yağlanayım diye. Bizde saygı sonsuzdur. Ne oldu? Bak ben abilerimle idman yaptığım zaman düşük ağırlık seçerim. Doğru. Bilerek pump olmam. Bilerek pump olmam. Ben yeni kuşak, Z kuşağı. Sen Z kuşağısın kardeşim. Sen sizi. Şizi kuşağı. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Minikat güzel gidiyor. Kilolar düşüyor. Form geliyor. Yaklaşık 3-4 hafta sonra tekrardan Art of Mass başlar. Biz bir söz verdiysek yaparız. Pes etmedik, durmadık. Sadece bir adım ileri gidebilmek için 2 adım... Yok lan dur. Pardon. Tamam dur buraya kesersin. 2 adım ileri gidebilmek için bir adım geri gittik. Durmayız, durmayacağız. Yanlış oldu ya. Öyle mi? Onlar konuyu anladı. Kendinize iyi bakın.